Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hiç oklava kullanmadan merdane ile çıtır çıtır baklava nasıl yapılır? Bunun tarifini paylaşacağım. Bütün püf noktalarıyla, detaylarıyla izlemek için videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen malzemelerimiz için 50 gram tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Elimin altında elma sirkesi vardı. Onu kullandım. Güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Ve unumu yavaş yavaş ekliyorum. 6 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Tabii ki bu malzemeler yumurtanın büyüklüğüne göre, un marka kalitesine göre değişebileceği için siz her zaman kıvamına göre ununuzu ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak dokulu hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuracağız. Bu kıvamda olana kadar şimdi tezgahımı aldım, güzelce yoğuruyorum. Bu işlemi yaklaşık 15 dakika kadar tezgahımın üzerinde de aralıksız yoğuracağım ki güzel özlü olsun ve baklavamız daha güzel olması için hamurumuzu yoğurma işlemimiz çok önemli arkadaşlar. Hamurumu yoğurma işlemimin sonuna doğru geliyorum. Güzelce yuvarladım. Şimdi hamur kesme aparatımla 3 parçaya böleceğim. Parçaları da bu şekilde elimle yuvarlayacağım. Ufak ufak parçaları kesmem için 3 parça hamurumu da bu şekilde yuvarlayacağım arkadaşlar. Şimdi cevizden biraz büyük parçalar yapacağım. 24 adet beze elde etmiş olacağım. Tepsimden de büyük açacağım için hamurumu, bezemi kenarlarında tepsimi yerleştirdiğim için zaten katları fazlasıyla olacak. Elimle güzelce yuvarlıyorum. Pürüzsüz bir beze yapıyorum elimle bu şekilde yuvarlayıp arkadaşlar. Yedili yedili açacağım. Evet. Toplamda 24 tane beze elde etmiş oldum. Şimdi hemen bezelerimi kenarıma aldım. İlk bezemi bol nişasta serperek açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli arkadaşlar. Hamurumun kıvamı güzel olduğu için çok kolay açılıyor. Yine tabağıma aldığım bezemin üzerine bol nişasta serpiyorum ve tekrar aynı işlemi öbür bezelerimde de yapıyorum arkadaşlar. Açarken de nişasta serpiştiriyorum. Tabakta da aralarına yapışmaması için bol nişasta serpelim. Geri kalan bezelerimde aynı işlemi uygulayalım. 24 tane bezemizi açtık. Aralarını bol nişasta serpiştirdik. Şimdi üzerine ilk önce bu şekilde kapatacağım. Sonra hava almayacak şekilde tekrar poşet kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Zamanınız varsa ertesi günde açabilirsiniz. Buzdolabına bezelerimi kaldırdıktan sonra ben şerbetini soğuk kullanacağım için hemen şerbetini yapım aşamasına başlıyorum. Şerbetim için 5,5 su bardağı toz şeker, 6,5 su bardağı su kullanacağım. Benim tepsim büyük olduğu için şerbetini fazla kullanacağım arkadaşlar. Suyumu da ekliyorum. Şekerimin erimesi için de kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Orta göz ocakta pişireceğim şerbetimi. Kaynamaya başladıktan 18 dakika sonra şerbetimin altını kapatacağım. Yarım limonumun suyunu da sıkıyorum. Şerbetimin şekerlenmemesi için 18 dakika kaynayan şerbetimin altını kapatıp kenara soğumaya bırakıyorum. Buzdolabında 2 saat bekletmiş olduğum bezelerimi hemen tezgahıma alıyorum. Üzerine bol nişasta serpiştiriyorum. Mısır nişastası kullandım. Siz buğday nişastanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. 7 tane beze şeklinde açacağım. Soğuk havada dışarıda bekletseniz de olur. Ama eğer yazın sıcak havaysa mutlaka buzdolabında bekletmeye özen gösterin arkadaşlar. Bu şekilde hamurlarınız daha güzel açılır. Zamanınız yoksa da yarım saat 1 saat dinlendirseniz de olur. Eğer zamanınız varsa ertesi günde açarsanız daha da güzel olur. Bu şekilde oklavasız hiç yorulmadan kolaylıkla
çok güzel baklava hamuru açabilirsiniz. Bu tarifi beğeneceğinizi umuyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Oklavayla açılan baklavadan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet. Şimdi 7 tane bezemi aralarına bol nişasta serperek hazırladım. Ve şimdi merdanemle açma işlemini gerçekleştiriyorum. Hamurumuz beklediği için de çok kolaylıkla açılıyor. Açabildiğimiz kadar büyük açalım. Tepsimin boyundan da birazcık büyük açacağım ki daha ince ve güzel kat kat olsun diye. Bu sayede baklava yufkalarımız daha ince ve çok güzel olacak. Bu şekilde bir kere oklavayı dolamanız da yeterli. Hiç dolamasanız da olur. Ama rahatlıkla tepsinin üzerine yerleştirmek için oklava kullanacağız. Ve kenarındaki bakın fazlalıkları da hemen oklavamla tepsime bastırarak kenarını alıyorum. Ben ilk de 14 tane açtım. Tepsimin altına yerleştirdim. 7'li 7'li açtım arkadaşlar. Şimdi tekrar yerleştirdiğim yufkamın üzerine de bol ceviz serpiştiriyorum. Yani 2 katına yerleştirmiş olacağım. Arzuya göre bir katına da yapsanız olur sadece ceviz. Ben 2 katına olsun istedim. Evet, tekrar son kalan 7 bezemi de aynı aralarına bol nişasta serptim ve merdanemle tepsinin büyüklüğünden biraz daha fazlasını açmış oluyorum ki evet, şimdi üst kapağını kenara koyuyorum ve kenarlarını içe koyacağım. Toplamda 24 adet bezemiz vardı ama kenar payları da bu şekilde olunca kat sayısı daha fazla olmuş olacak. Yani bezeler az, acaba daha ince olur mu diye düşünmeyin baklavanızın. Evet, son kapağını da kapattıktan sonra ben şimdi tereyağımı 250 gram küçük tavama koyuyorum. Ocağın en küçük yerinde kısık ateşte eritmeye bırakacağım. Tereyağım kısık ateşte erirken ben de baklavamı kesme işlemini yapacağım. İlk önce kenarlarını içe doğru katlıyorum hamur kesme aparatımla ve uzunlamasına bu şekilde şeritler keseceğim. İster kare ister klasik baklava şeklinde kesin. Ben klasik baklava şeklinde keseceğim. Tepsini ters çeviriyorum. Kesemediğim bölümleri de güzelce kesiyorum bu kısımları da. Ben fazla çok büyük dilim istemedim. Çok minik de istemedim. Orta boy dilimlikte keseceğim arkadaşlar. Keskin bıçakla bu işlem daha kolay olur. Çok simetrik kesemesem de elimden geldiğince kesmeye çalışıyorum. Şekli önemli değil arkadaşlar. Ama evde yapılan baklavanın tadı her zaman çocuklarımız için, gelen misafirlerimiz için çok başka oluyor. Yani mükemmel yapmak zorunda değiliz her şeyi. Ama evimizde yapılan baklava her zaman bence mükemmeldir. Kenarlarında kesemediğim yerleri de kesiyorum. Evet, kesme işlemim bitti. Şimdi tereyağımın üzerindeki bu köpükleri alıyorum ki baklavamın üzerinde kötü görüntüler olmaması için. Ocağımın altını kısıp bu şekilde tereyağımı kaynatıp üzerindeki köpüklerini alacağım yağımı yakmadan. Evet, görüyorsunuz yağın kıvamı çok güzel oldu. Ben tereyağın üzerindeki temiz kısmını aldım. Dibindeki ayranlı tortusu tencerede kaldı. Bir büyük çay bardağı sıvı yağ ekledim. Birazcık ılık olacak ki yağımız baklavamızı yakmasın, hemen pişirmesin. Kesinlikle kaynar yağı baklavanızın üzerine dökmeyin arkadaşlar. Yağımı ılıkken döküyorum baklavamın üzerine, her yerine gelecek şekilde bol bol tereyağlı karışımımı döküyorum. Margarin de kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağın lezzeti daha bir başka oluyor. Tepsiniz ufaksa 200 gram tereyağı kullanmanız da yeterli olur. Benim tepsim büyük olduğu için 250 gram kadar kullandım. Bu arada arkadaşlar fırınımı açtım. 180 dereceye fansız ayarda ısıtmaya aldım fırınımı. Isınmış fırınıma göndereceğim baklavamı. 180 derecede ilk önce yarım saat 40 dakika kadar pişireceğim. Baklavam kabarmaya başladığı an, rengi döndüğü an hemen 150 derecede kurutarak ağır ağır pişireceğim ki katları daha güzel pişsin
ve çıtır çıtır olması için hemen şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet, baklavam pişti arkadaşlar. Toplamda 1 saat 15 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok kızartmadım. Hafif pembeleşmesi yeterli. Katları da sayılıyor neredeyse. Evet, şimdi soğuk şerbetimi baklavamın üzerine döküyorum. Fırından çıkarttığım sıcak baklavamın üzerine soğuk şerbeti döküyoruz ki bu şekilde daha güzel olur. Arzuya göre eğer yumuşak seviyorsanız ikisini sıcak da kullanabilirsiniz. Ben çıtır sevdiğim için kıyır kıyır soğuk şerbet kullanıyorum baklavama. Bu sayede çok güzel oluyor. Baklavam 3 saat dinlendi. Şimdi sizler için hemen 2-3 dilim alıp servise hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi katları hala kat kat görülüyor. Hiç oklava kullanmadan bile merdane ile bu güzel baklava tarifini yapabilirsiniz. Önümüz bayram arkadaşlar. Ben şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, mutlulukla kalın arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun.